Siz hiç bir ayrılık acısıyla boğuşurken kendinizi, içinizi mektuplara dökerken buldunuz mu? Belki bir sabah uyanıp neden hala onu düşünüyorum diye sordunuz. Ya da gece yarısı eski mesajlara dalıp gittiniz. Aylin Balboa'nın bu hikayesinden Uzun Osman adlı kitabı işte bu tür duygusal gelgitlere, ayrılığın karmaşasına ve kendini tahmin etme yolculuğuna odaklanan bir eser. Kısa ama her cümlesi yüreğinize dokunan, samimi ve bir o kadar mizah dolu bir kitap. Kitap fiziksel olarak elimde olmasa da yazarın kendi sesinden dinledim ve e-kitap olarak okudum. Mizahi yönü ağır basan, okurken gülümsettiren bir kitap. İnsan ilişkilerine, özleme ve hayata tutunma çabasına dair samimi bir bakış sunuyor. Bu arada kanalın büyümesi, bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Önce bu eserin yazarını tanıyalım. Aylin Balboa. 1980'de Kocaeli'nin İzmit ilçesine doğuyor. Öğrencilik yılları Ankara'da geçiyor. Burada edebiyat ve yazı tutkusu şekilleniyor. Yazar gerçek soyadını bir kenara bırakıp çocukluğundan beri hayranı olduğu Rocky Balboa'nın soyadını kullanıyor. Neden mi? Çünkü Rocky'nin her düşüşten kalkışı onun hayat felsefesine ilham olmuş. Hayata sizi yumruklar savuramıyorum ama ayakta kalmaya çalışıyorum diyor bir röportajında. Hayatı kolay geçmemiş. Aile içinde kayıplar yaşamış. Bu acılar onun yazılarında hissediliyor. Yazarlık serüvenine dönecek olursak İstanbul'a yerleşip yazı hayatına atılıyor. Bloglarda, internet portallarında yazmaya başlıyor. Kafa Dergisi'nde kaleme aldığı köşe yazılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Osman serisi bu kitabın temelini oluşturuyor. Ayrıca çizimler de yapıyor. Bu kitapta çizimler de mevcut. 2014'te ilk kitabı Belki Bir Gün Uçarız çıkarıyor. Ardından 2021'de Ateş Sönene Kadar geliyor. Bu hikayesinden Uzun Osman ise 2022'de yayınlanıyor. Kitap 2022'de iletişim yayınlarından çıkıyor. Eser bir kadının eski sevgilisi Osman'a yazdığı mektuplardan oluşuyor. Ayrılık sonrası gelgitler, özlem, öfke, barışma isteği, vazgeçiş bunların hepsi mektuplarda mevcut. Yazarın kendi hayatındaki izler kitapta belirgin diyebilirim. Yazarın hayatını okuduğumda benim gördüğüm Osman sadece eski bir sevgili değil. Kardeşinin kazası, dava süreci gibi acılar onda kendini tahmin etme kavramını güçlendirmiş. Osman'a yazılan mektuplar sanki yazarın kendi iç hesaplaşmaları. Bunların hepsi kitabın samimi dilinde yankılanıyor. Mesela ayrılık acısını yenilmek kadar büyük özgürlük yok diye tarif ediyor. Buradaki hayranı bir yazarın hayatın yumruklarına karşı duruşu diyebilirim. Kitap Kafa Dergisi'nde 2017 ile 2022 yılları arasında yayınlanan öykülerden oluşuyor. Osman'a yazılan mektuplar bir anda değil 5 senede yazılmış. Kısa bölümlerle ayrılık acısının her yönünü ele alıyor. Özlem nedir? Vazgeçmek nasıl olur? Kendini nasıl tamir edersin? Mizah, hüzün, öfke, bütün duygular bu mektupların içinde saklı. Kitap bir kadının kendini iyileştirme yolculuğuna odaklanıyor. Kitabın gücü mizahlı ama yalın dilinde. Osman'a yazılan mektuplar ağır duygular da barındırsa yumuşatılarak anlatılmış. Trajik konuları bile gülümseterek anlatıyor. Her mektubun içinde birden fazla aforizma bulabilirsiniz. Okurken durup gülüyorsunuz. O cümlenin altını çiziyorsunuz. Bazen paylaşmak istiyorsunuz. Yapısı kısa mektuplarla ilerliyor. Bu da onu kolay okunur kılıyor. Yazarın çizimleri metne görsel zenginlik katıyor. Deniz, yol, kalp imgeleri bir karikatür gibi zihninizde canlanıyor. Çocuklarınız görse o çizimleri boyamak ister. Yazar çokça boyanmış çizim fotoğrafları aldığını söylüyor. Kitabı keşfetme sürecinde ilk ismi dikkatimi çekti. Bu hikaye senden Uzun Osman. Acaba Osman kim diye meraklandırdı ama okuyunca konunun Osman'la bir alakasının olmadığını gördüm. Osman, Ali Veli Mehmet de olabilirmiş. Başta da söylediğim gibi kitabın sesli halini bulunca hemen dinlemeye başladım. Sonradan fark ettim ki seslendiren yazarın kendisi. Zaten kitap 129 sayfa. Vaktiniz varsa bir oturuşta bile bitirebilirsiniz. Ben dinledikten sonra yazarın dilinden zevk alınca bir de e-kitap olarak okudum. Yazarın dili akıcı ve mizahla harmanlanmış. Okurken yüzünüzden tebessüm eksik olmuyor. Bu kitapta Osman'a söz hakkı yok. Bu da sanki bir arkadaşınızla bir yerde oturmuşsunuz, size eski sevgilisini anlatıyor hissi veriyor. Tanıdık bir his yani. Yeri geliyor Osman'a kızıyorsunuz. Yeri geliyor arkadaşınıza çaktırmadan Osman'ı haklı buluyorsunuz. Bir erkek gözüyle Osman'ı haklı bulduğum anlarda oldu. Tabii kitabın asıl meselesi ayrılıktan sonra iyileşme süreci. İnsanın içsel süreci. Yazar bu süreci çok güzel anlatıyor. Bu süreçte birçok duygu peşimizi bırakmaz. Öfke, acı, pişmanlık bunların hepsi de kitapta var. Kitap yaz sürecinin sonunda Osman'a vedayla bitiyor. Her ayrılığın bir vedası olur.
Hasta la vista Osman. Hasta la vista Osman diye bitiriyor sonu. Videonun sonuna gelirken bu kitabı ben uzun zamandır kitaba ara vermiş kişilerin tekrar okumaya başlangıç için okuyabilecekleri kitap kategorisine koyabilirim. Akıcı, samimi, eğlenceli ve yer yerde ilginç bilgilerle dolu. Daha ne olsun. Kitabın birçok yerini alıntılamak istesem de sadece bir yer paylaşayım ki ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Bir palmiye türü güneş ışığına yaklaşabilmek için köklerini kullanarak yılda ortalama 1 metre, ömürleri boyunca da 20 metre yer değiştirebiliyormuş. Ağaç dediğin yürür mü? Bu yürüyormuş işte. Bunu öğrendiğimden beri pencereden sürekli sokaktaki ceviz ağacını gözetliyorum. Her an bir şerefsizlik yapabileceğinden kuşkulanıyorum. Yokluğunda ağaçlara bile güvenmiyorum. Ben barışmak istiyorum Osman. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için yorum yapmayı da ihmal etmeyin. İncelememde eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazabilirsiniz. Bir sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Aşktan, sevgiden geçtim. İnsanız, şefkate ihtiyacımız var Osman.